Volkswagen Scirocco ile birlikteyiz. 2008 yılından beri aynı görünüme sahip olan Scirocco yenilendi ve daha genç bir görünüme kavuştu. Bakalım Scirocco spor otomobil meraklılarının ilgisini çekebilecek özelliklere sahip mi? Gelin hep beraber inceleyelim. Makyajlanan Scirocco önden bakıldığında artık çok daha modern görünüyor. Bunda yeni tamponun ve özellikle de ledli gündüz farlarına sahip aydınlatma grubunun büyük payı var. Boyutlarında herhangi bir değişiklik yapılmayan Scirocco'nun profili ise eskiden olduğu gibi hala son derece sportif. Otomobilin arkasındaysa bagaj kapağındaki çıkıntı ve yeni tasarıma sahip ledli stop lambaları dikkat çekiyor. Eski nesilden tanıdığımız kokpit aynı şekilde korunmuş. Ancak buna ek olarak yağ ısı göstergesi, kronometre ve turbo basınç saati gibi sportif bir otomobilde olması gereken aksesuarlar eklenmiş. Görünüm ve fonksiyonellik olarak Scirocco'nun kokpitine artı katıyor olsa da bu göstergelerin direkt olarak karşıya bakıyor olması bana biraz hatalı geldi açıkçası. Çünkü ben şu anda bile oturduğum yerden bakarken göstergelerin sol taraflarını göremiyorum. Bence bunlar biraz daha sürücü odaklı yapılabilirmiş. İç mekan genişliği konusunda Scirocco'dan fazla bir şey beklememek lazım. Önde sunulan yaşam alanı ferah olmasa da yine de yeterli genişliği sunuyor. Küçük eşyalarınız için de yeterli alanlar mevcut. Arka sıradaysa iyi diz fakat ancak makul bir baş mesafesi sunuluyor. Ben 1.78 boyunda olmama rağmen kafam burada çok rahat edemedi. Yani benden daha uzun boylu olan arkaya oturacak yolcuların çok rahat edeceğini söyleyemem. Ayrıca arka koltukların sadece 2 kişilik olması da 5. yolcu için bu araçta yer olmadığı anlamına geliyor. 312 litrelik bagaj hacmi çok geniş değil ama günlük kullanım beklentilerini karşılıyor. Buradaki en önemli eksiklik yükleme eşiğinin yüksekte, yükleme alanının ise alçakta olması. Gelelim Scirocco'nun motor ve sürüş özelliklerine. Kullanmış olduğum araçta 1.4 litrelik çift aşırı beslemeli benzinli motor görev yapıyor. 160 beygir güç ve 240 Nm tork üreten bu motoru ister 6 ileri manuel şanzımanla isterseniz de 7 ileri çift kavramalı DSG şanzımanla alabiliyorsunuz. Test otomobilinde direksiyonun arkasındaki kolcuklarla da manuel olarak kumanda edilebilen DSG şanzıman görev yapıyor. Motor tahmin edebileceğiniz gibi hem supercharger hem de turbo besleme sayesinde canlı bir yapıya sahip. Performans istediğiniz zaman kesinlikle mahcup olmayacağınızı söyleyebilirim. Motorla şanzımanın uyumu da çok iyi. Günlük kullanımda geçişler çok erken ve sarsıntısız bir şekilde gerçekleşiyor. Ayrıca sportif kullanımda vitesleri direksiyonun arkasındaki kolcuklarla değiştirmek de oldukça zevkli. Çoğunuzun merak ettiği ve sorduğu bu şanzıman sorunlu mu sorusuna benim cevap verebilmem ne yazık ki olanaksız. Çünkü ben bu aracı sadece 3 gündür kullanıyorum ve bu süreçte herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Ancak bu konuda sorun yaşamış olan Scirocco sahipleri varsa sorunlarını videonun altına yorum olarak bırakabilirler. Scirocco'nun sportif karakterine uyumlu olacak şekilde süspansiyon ayarları da sert yapılmış. Her ne kadar amortisörler darbeymiş konusunda iyi işler ortaya koysa da konfor seviyesinin yüksek olduğunu söylemek zor. Yere sağlam basan Scirocco'nun yol tutuşu ise hiç fena değil. Gelelim yakıt tüketimi konusuna. Ben bu aracı 3 gündür kullanıyorum ve size doğru bir yakıt tüketim değeri verebilmek için bu süreçte 270 küsur kilometre yol kat ettim. Şu anda yol bilgisayarında bana 8.4 litrelik bir tüketim ortalaması gösteriliyor. Bu değer Scirocco'nun performansını dikkate alırsanız oldukça iyi. Ancak tabii ki sağ ayağınıza hakim olamazsanız bu değerin çok daha yukarılara çıkabileceğini bilmenizde fayda var. Volkswagen Scirocco yenilenen tasarımıyla artık çok daha dikkat çekici. Fonksiyonellik konusunda eksileri olsa da asıl önemli kriterler olan güçlü motoru, hızlı şanzımanı ve sportif sürüş karakteriyle gençlerin başını döndürmeye devam edecek gibi gözüküyor. Görüşmek üzere.